Ama bunun başarı oranı düşük olduğu için biz genelde kullanmıyoruz. Güzel bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Hedefledikleri kiloyu yakalıyorlar. Şimdi reflü ameliyatlarında POEM diye bir sistem var, doğru. Endoskopik yolla ağızdan giriyoruz. Yine o midenin özefagus dediğimiz kısmı, yutak borusunu deliyoruz. Ondan sonra oradan reflü işlemi yapıyoruz. Ama bunun başarı oranı düşük olduğu için biz genelde kullanmıyoruz. Ama Türkiye'de bunu yapılıyor mu? Yapılıyor. Çok hasta isterse biz de yapabiliriz. Goiter hastaları ameliyattan sonra goiter'lar olmadıkları için bir ilaç tedavisi almaları lazım. Bu ilaç tedavisi iyi düzenlenmezse hasta kilo alır. Onun için mutlaka doktorla konuşup bunun iyi düzenlenmesi lazım. Biz hastalarımızla görüşme esnasında hangi malzeme kullanacağımızı söylüyoruz. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Size verdiğimiz videolarda, hasta ameliyat videolarında siz bu hangi malzemeyi kullandığımızı görebilirsiniz. Bunun önemli özelliği FDA dediğim Amerika'dan onaylı olması lazım. O da şöyle anlatabiliriz. Bir tanesinde Mercedes kullanıyorsunuz, bir tanesinde Tofaş kullanıyorsunuz. Farkı siz görürsünüz. Hastalarımıza diren koyuyoruz. Direnin özelliği şu. İlk gün siz su içiyorsunuz. Bir mavi su içiyorsunuz. Eğer midenizde bir kaçak varsa, delik varsa o mavi su direnden geliyor. Allah'a şükür biz daha görmedik ama gelebilir mi? Gelebilir. Önlemimizi erken alıyoruz. Onun için kaçaklarda ölüm oranı olmuyor. Normalde o direni koyduğunuz zaman siz bunu görüyorsunuz ve müdahale ediyorsunuz. Obezite cerrahisinden sonra geri kilo alımı olur mu? Evet, olur. Eğer doktorunuz iyi değilse, iyi bir ameliyat yapamamışsa, diyetisyeniniz iyi takip etmemişse ve siz iyi bilinçli bir hasta değilseniz geri kilo alımınız olur. Bu ameliyatlarda ilk yıl eğer istenilen kiloya ulaşılamazsa bu doktor hatasıdır. İkinci yıl ulaşılamazsa bu diyetisyen hatasıdır. Üçüncü yıl ulaşılamazsa bu sizin hatanızdır. Obezite sonrası saç dökülmesi yaşar mısınız? Eğer takibiniz iyi değilse yaşarsınız. Genelde 4. ayda bir saç dökülmesi oluyor ama diyetisyeniniz size güzel tedavi verirse herhangi bir saç dökülmesi yaşamazsınız. 2009 ile 2022 arası yaklaşık 5000 üzerinde obezite ameliyatı yaptım. Bunlarda 2017'den önce kaçak gördüm ama Allah'a şükür hiç ölüm görmedim. Ameliyat öncesinde sigara veya alkol kullanmanız şu şekilde etkiler. Ameliyat tarihinizi belirledikten sonra size verdiğimiz diyet listesinde alkol bulunmuyor olacak. Fakat sigara konusunda tabii ki de kullanmanızı istemiyoruz ama ameliyatınıza engel olacak bir sorun teşkil etmemiş oluyor. Ameliyat sonrasında metabolizmamız değiştiği için size özel bir diyet listesiyle aldığınız kilolardan çabuk bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bu durumda mutlaka ameliyat sonrası herhangi bir ameliyat olması yeterli. Sadece yapmanız gereken diyetisyeninize danışmanız. Gastrik bypass ameliyatı genellikle metabolik rahatsızlıklar üzerine yaptığımız bir ameliyattır. Fakat tabii ki de burada da kilo kaybı görülüyor. Çünkü hastalara verdiğimiz diyet listelerini uyguladıkları zaman ve randevularına geldikleri zaman güzel bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Hedefledikleri kiloyu yakalıyorlar. Gastrik bypass sonrasında protein tozu ve multivitamin bir süre boyunca kullanmanızı istiyoruz. Hatta multivitamine bu konuda emilim konusu için çok önem veriyoruz. Sürecinize bağlı olarak yani verdiğiniz kilo, metabolik rahatsızlığınızın gelişimine bağlı olarak da bunların süresi hakkında birlikte konuşuyor oluyoruz.
Salatalara yağ eklemeliyiz. Ama burada miktar çok önemli. 2 tatlı kaşığı yağı geçmeyecek şekilde büyük bir kase salataya yağ koyabiliriz. Çünkü burada önemli olan nokta şu: havuç, roka gibi besinlerin içerisinde A vitamini bulunuyor. Bu A vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için biz bunları ekliyoruz ki yeterli vitamin mineral alımını sağlayalım. Gün içerisinde yeterli su tüketmiyor olabilirsiniz, egzersiz yapmıyor olabilirsiniz ve yetersiz besleniyor olabilirsiniz. Bunların hepsi bitkin uyuyup bitkin uyanmanın sebeplerinden biri. Öncelikle bir kan tahlili yaptırmanızı beklerim. Daha sonrasında bir doktora ve daha sonra da bir diyetisyenle görüşmeniz gerekiyor. Öncelikle davranış bozukluğu toplumsal uyuma karşı olan bir bozukluktur. Yani toplum içerisinde uyumsuz davranışlar gösterme durumudur. Obezitede obez bireylerin toplum içerisinde kendini çok rahat hissetmediği doğru. Hatta sosyal fobiye kadar gidebiliyor olay. Ama yine de her obez bireyde davranış bozukluğu var diyemeyiz. Ama aşırı yeme davranışı bir bozukluk olarak nitelendirilebilir elbette. Aslında obezite ve depresyon arasında çok güçlü bir ilişki var. Şöyle, kişi depresyona girdiğinde aşırı yeme davranışı gösterebilir. Bazen bu tabii iştahta azalma ya da artma olarak görülebiliyor ama obezitede artma olarak görülüyor. Daha sonrasında biz depresyonu obeziteye bir sonuç olarak da görebiliyoruz, bir neden olarak da görebiliyoruz. Yani kişi çok yediği için de depresif olabiliyor ya da depresif olduğu için de çok yiyebiliyor. Aslında bu konudan biraz ben YouTube kanalımızda bahsetmiştim. Ameliyat öncesi depresyon nasıl olur, ameliyat sonrası nasıl olur? Daha detaylı bilgi için o videomu da izleyebilirsiniz. Psikiyatrlar aslında psikolojik tedavide çok büyük rol oynuyor. Yani biz aslında psikolojik tedavilerde, terapilerde sadece psikolog ya da sadece psikiyatr önermiyoruz. İkisinin işbirliği her zaman çok önemli. Obezite de ekstra önemli. Çünkü eğer hastada yeme bozukluğu varsa ya da kronik depresyon varsa, majör depresyon varsa bunu farmakoterapiyle yani ilaç terapisiyle desteklemek her zaman daha iyi bir sonuç almamızı sağlar. Psikoterapiye ek olarak ilaç kullanımı özellikle obezitede çok yaygındır diyebiliriz. Aslında çok fazla neden var. Biraz böyle çocukluk travmalarına bakabiliriz, aile yetiştirme stillerine bakabiliriz. İlişki problemleri, ilişki çatışmaları da aslında kişinin özgüvenini zedeleyip depresyona sokup daha sonra aşırı yemesine sebep olabiliyor. Yani bir sürü psikolojik neden var aslında. Bunlara ayrıca detaylı bir şekilde değinmek gerekiyor ve kişiyle özel olarak görüşmek gerekiyor. O yüzden bu konuda eğer kendinizde böyle bir neden olduğunu düşünüyorsanız, yani psikolojik olarak yediğinizi düşünüyorsanız destek alabilirsiniz. Estetik ameliyatları sonrasında hastalarımızın iyileşme süreci 2 gün hastanede kalış süreleri oluyor. 3. gün günlük hayatlarına dönüş yapabiliyorlar. 6 hafta korselerini takmalarını rica ediyoruz. Çıkarmalarını istemiyoruz çünkü ödemlerinin inmesini beklememiz gerekiyor. 6 haftada iyileşmenin %50'lik kısmı tamamlanıyor. 1 yıl sonunda ödemlerin hepsi indiği takdirde hasta her şeyini yapabilir. Meme dikleştirme ameliyatında emzirme problem olmuyor. Süt kanallarına dokunmadığımız için hastalarımız emzirebilir. Meme küçültme ameliyatında fazla doku aldığımız için belki problem yaşayabiliriz. Kesin ve net muayene için kliniğimizi arayabilirsiniz. Obezite cerrahisi sonrası her hastamız estetik ameliyat olmak zorunda değil. Hastalarımızın vücudunda sarkmalara bağlı olarak estetik ameliyatlarını öneriyoruz. Hastalarımız ameliyatını kilo verimi süreci bittikten sonra olabilirler. Yurt dışından gelen hastalarımızın bir hafta Türkiye'de kalmalarını istiyoruz. 2 gün hastanemizde misafir ettikten sonra 4. gün bir pansuman yapıyoruz. Giderken de 7. günde kontrollerini yapıp gönderiyoruz ülkelerine.
ederim.